Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün küçük sınıftan iki misafirimiz var. Onların karşılaştırmasını yapacağız. Gördüğünüz gibi acayip bir yağmur altında çekimi yaptığımız için direkt içeriden başlamak zorundayım. Bu noktada anlayışınızı rica ediyoruz. Ford'un Fiesta'sı ülkemizde yeni satılmaya başlanan Nissan Micra'sıyla bu karşılaştırmada bakalım bu ikili ne gibi ön plana çıkan özelliklere sahip. Karşılaştırma sonunda onu da umuyorum ki görmüş olacağız hep birlikte. Tasarımlardan başlarsak bu anlamda Micra'nın yerini aldığı modele göre çok daha radikal ve çok daha dinamik bir tarz ile tasarımla karşımıza çıktığını görüyoruz. Fiesta ise eski neslini fazlasıyla anımsatan bir tasarım DNA'sıyla karşımıza çıktı. Yani bu anlamda bakıldığında Fiesta'nın geleneklerine biraz daha bağlı bir tasarımla Micra'nın ise tamamen farklı ve çok daha radikal bir tasarımla karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu konu göreceli olduğundan bu konuyla alakalı aslında daha çok ben sizlerin yorumlarını alt tarafa bekliyorum. Siz Micra'yı mı yoksa Ford'un Fiesta'sını mı daha çok beğeniyorsunuz? Bu arada arkadaşlar videolarımızı beğenmeniz ve kanala abone olmanız bizler açısından oldukça önemli. Bu anlamda desteğinizi bekliyoruz. Dış tasarımları konuştuk. İçeriden bahsetmek gerekirse eğer bu anlamda Micra'nın bu konsol tasarımı benim biraz daha fazla hoşuma gitti. Fiesta'nın konsol tasarımı biraz nasıl diyeyim sıkıcı geliyor bana. Özellikle yeni nesil Ford'ların konsol tasarımlarını çok sevdiğimi söyleyemem. Oysa ki Fiesta'nın bir önceki neslinin hani o konsol tasarımı benim çok hoşuma giderdi. Hatta uzun yıllar Fiesta kullanmışlığım vardır ve o tasarım gerçekten çok şıktı ama son neslinde Ford Fiesta'nın daha böyle olgun bir iç mekan kokpit tasarıma kavuştuğunu görüyoruz ki bu durum dediğim gibi bence çok hoş değil. Micra tarafında o küçük sınıf olduğunu belli eden biraz daha dinamik bir tasarım kullanılmış durumda. Hatta buradaki şu gördüğünüz şu işte kaplamaları kendi zevkinize göre değiştirebiliyorsunuz, kişiselleştirebiliyorsunuz Micra tarafında. Kalite konusunda bu ikilinin birbirlerine bir hayli yakın olduğunu söyleyebilirim. Zaten küçük sınıfta çok fazla kalite aranmaz biliyorsunuz. Şöyle kapılara falan dokunduğunuz zaman birçok yüzeyde konsolda sert plastik sizi karşılıyor. Ama şu gibi noktalarda mesela Micra tarafında yumuşak malzeme kullanıldığını görüyoruz. Kapı içinde bazı dokunduğunuz yüzeylerde. Yani bu anlamda eski nesillerine nazaran daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Eşya gözleri bakımından da bu ikilinin birbirlerine çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani kalite ve eşya gözleri bakımından aralarında büyük bir fark yok. Büyük bir üstünlük kurmuyorlar. Mesela vites önündeki göz Fiesta tarafında daha iyiyken kapı içindeki gözler Micra tarafında daha iyi. Yani bu anlamda çok büyük bir üstünlük kurmuyorlar birbirlerine. Ama Micra tarafında eşya gözleri bakımından ve vites konumu bakımından hoşuma giden detay Fiesta'ya göre biraz daha yukarıya konumlandırılmış olması. Yani sürücü buradaki eşya gözlerine işte vitese daha kolay bir şekilde hakim olabiliyor ve genel olarak hani kokpit ergonomisinin de Micra'da daha anlaşılır, daha kolay ve hakim olması daha pratik olduğunu da mutlaka belirtmeliyim Fiesta'ya göre. Micra tarafında özellikle şu ara birim konusunda Micra tarafında Fiesta'ya göre alışamadığım bir durum dizimin çarpması. Şu ara kısma yani şu vitesin olduğu kısma ne yazık ki Micra tarafında dizim çarpıyor. Yani Fiesta tarafında biraz daha o genişlik algısını, hissiyatını daha iyi verebilmiş Ford. Hatta ağabeyi böyle fokusu andıran bir hissiyat dahi Fiesta tarafında var. Buna ek olarak kimileri mesela hiç önemsemez ama Fiesta tarafında bel desteği sunulmuş koltuklarda ve Fiesta tarafındaki koltukların biraz daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Fiesta'da olup Micra'da olmayan ve benim biraz garipsediğim bir nokta Fiesta tarafındaki şanzımanı, otomatik şanzımanı isterseniz manuel olarak da direksiyon üzerindeki kulakçıklar vasıtasıyla kumanda edebiliyorsunuz ama Micra'da ne yazık ki böyle bir manuel seçenek sunulmamış durumda Nissan tarafından. Bu biraz garip geldi bana açıkçası. Ama Micra'da olup Fiesta'da olmayan önemli detaylardan birisi de güvenlik donanımları. Micra'da gerçekten dikkat çekici güvenlik donanımları var. Şerit takip uyarı ikaz sistemi var mesela. Bu sistem Fiesta tarafında yok. Ama Fiesta'da olan ve yine Micra'da olan ve küçük sınıfta gerçekten olması gereken, her sınıfta olması gereken bir donanım var ki her ikisinde de acil fren destek sistemi. Yani şehir içinde düşük hızlarda sizin dalgınlık anınızda her iki otomobilde önünüze bir yaya ve benzeri bir engel çıktığı zaman eğer ki siz fren yapmazsanız sizin yerinize fren yapıyor. Bu gerçekten önemli bir donanım her iki otomobil içinde. Multimedya sistemleri bakımından Fiesta tarafını biraz daha fazla beğendim Micra'ya göre. Bir kere her şeyden önce Fiesta tarafındaki ekran konumu daha iyi, daha yukarıda. Evet, konsoldan bağımsız olması biraz absürt gösteriyor, kötü gösteriyor. O noktaya ben de katılıyorum sizler gibi ama
daha yukarıda olduğu için sürücü gözünü yoldan daha az ayırıyor. Böyle bir artısı var ve menüler biraz daha büyük ayarlanmış. Daha kolay geçişler yapılabiliyor. Nispeten Micra'nın bu ekranı Fiesta'ya göre biraz daha zor kullanım olarak. Daha zor bir şekilde alışıyorsunuz. Ama altını çizeyim, Fiesta'ya göre yani bu da çok zor değil. Peki hacim anlamında bu ikili nasıl? Az önce zaten bahsettim. Dizim mesela Micra tarafında şuraya değiyor. Fiesta'ya göre bu otomobil biraz daha küçük hissettiriyor. Ama aslında boyutlara baktığımız zaman da aralarında çok büyük uçurumlar olmadığını görüyoruz. Yani bu duruma rağmen bu Micra'nın Fiesta'ya göre küçük hissettirmesi biraz enteresan geldi bana. Uzunluk bakımından evet Fiesta biraz daha küçük, farklı da olsa Micra'dan daha fazla artıya sahip ama genişlik bakımından da Micra daha fazla artıya sahip. Hatta Micra'nın Fiesta'dan daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda bakıldığı zaman da hani ferahlık açısından Fiesta'nın biraz daha iyi hissettirdiğini mutlaka belirtmeliyim. Ama görüş açıları bakımından Micra'da eski nesillerinde olduğu gibi bu neslinde de ben bir problemle karşılaşmadım. Micra Fiesta'dan daha kısa olmasına rağmen İlginçtir. Arka tarafta Fiesta'ya göre daha iyi diz mesafesi sunabiliyor. Ama Fiesta'da Micra'ya göre daha iyi baş mesafesi sunuyor. Yani arka tarafta bu ikili arasında böyle dikkat çekici bir fark var. Bagaj hacimleri bakımından da Micra tarafında 300, Fiesta tarafında ise 292 litrelik bir bagaj hacmi olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda birbirlerine bir hayli yakınlar. Karşılaştırmamıza konuk olan bu ikilinin ortak bir özelliği var. İkisi de düşük hacimli 1 litrelik turbo beslemeli motorlara sahip. 3 silindirli motorlar var her ikisinde de. Otomatik şanzımanlarla kombin edilmiş durumda. Nissan tarafında CVT tipi sürekli değişken oranlı bir şanzıman varken Fiesta tarafında tam otomatik bir şanzıman var. Nasıl bir performans sunuyor derseniz eğer, bu anlamda Fiesta'nın biraz daha artısının olduğunu görüyoruz. Çünkü Fiesta tarafında kullanılan 1 litrelik turbo makine 170 Nm torka sahip. Her ikisi de aynı güce sahip. Her ikisi de 100 beygir ama tork bakımından Fiesta'nın daha iyi olduğunu görüyoruz. Burası ise 144 Nm torka sahip. Şimdi Micra'nın daha düşük torka sahip olmasının avantaj ve dezavantajları var haliyle. Evet, performans bakımından Fiesta kesinlikle buradan daha iyi hissettiriyor Micra'ya göre. Ama ekonomi bakımından da, yani yakıt tüketimi bakımından da Micra tarafının Fiesta'dan biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani benzer kullanımlarda Micra Fiesta'dan yarım ila 1 litre kadar daha az yakmayı başarabiliyor. Şöyle söyleyeyim, ortalama bir kullanım yaptığınız zaman Micra tarafıyla 7 litre bandında dolaşırken Fiesta tarafıyla 7,5-8 litre bandında dolaşıyorsunuz. Bu arada şu noktanın da altını çizmek istiyorum. Kağıt üzerindeki performans verileri her iki otomobilde çok iddialı değil aslında. Şöyle göstereyim. Yani Micra 13 saniyede 100'e hızlanıyor. Fiesta ise 12,2 saniyede 100'e hızlanıyor. Ama her ikisi de küçük sınıf otomobili olduğu için bundan daha iyi hissettiriyor. Ah Nissan. Bir manuel mod istiyor insan bu gibi kullanımlarda. Böyle performanslı kullanımlarda. Şimdi gelin isterseniz bir Fiesta'ya geçeyim ve onun asıl iddialı olduğu konulara çok daha yakından bir bakalım. Evet, Fiesta ile yola çıktım. Şu anda Fiesta'nın yapmaktan aslında en çok keyif aldığı şeylerden birini yapıyorum. Nedir o biliyor musunuz? Gerçekten yetenekli bir sürüş karakteristiği. Yani bu otomobil bu anlamda yetenekli olduğunu size her türlü hava koşulunda ve yol koşulunda göstermeyi seviyor. Bu konuda eski nesillerinde de Fiesta zaten çok iyiydi ve bu son neslinde de iyi olmaya devam ediyor. Yani bakın işte yol koşullarını görüyorsunuz. Dışarıda acayip bir yağmur var, yerler kaygan ama bütün bunlara rağmen otomobilin viraj limiti gayet iyi. Rakibi Micra'yı bırakın, küçük sınıftaki bu anlamda en iyi otomobillerden birisi. Hatta bu sınıftaki en dişli rakiplerinden birisi olan Polo ile Fiesta'yı kıyaslamıştık ve onunla da bu anlamda çok yakın bir karakter ortaya koymuştu. O karşılaştırmanın linkini de bu video içerisine mutlaka bırakırız. Bayağı iyi. Yani biraz performanslı bir sürüş yapmaya başladığınız zaman bu otomobil sürüşünün daha keyifli olduğunu size çok net hissettirebiliyor. Şasi dengesi çok iyi. Bütün bunlara ek olarak yani ufaktan da olsa otomobilin önüyle arkasıyla oynamanıza müsaade edilmiş durumda. Direksiyon ön tarafta olan biten her şeyi milisaniyelik olarak size aktarıyor. Yani otomobili kopardığınız zaman ufak kontrollerle çok kolay bir şekilde rayına oturtabiliyorsunuz.
bayağı keyifli ya. Yani şu işte ne bileyim Fiesta'nın en güçsüz kombinasyonu, bu kombinasyonla bile size bu otomobil keyif vermeyi başarabiliyor. Ki işte Fiesta'nın biliyorsunuz bu gövdenin bir de ST versiyonu var. Ülkemizde çok popüler olmasa da, çok fazla satılmasa da Avrupa'da girdiği testlerde küçük sınıftaki en keyifli hatchlerden birisi olarak gösteriliyor. Bayağı keyif aldım ya. Yani bu konuda zaten hep iyiydi ve iyi olmaya da devam ediyor. Ama bu son nesil Fiesta'nın önceki nesillerden şöyle bir farkı oldu. Konfor konusunda ciddi bir gelişme kaydetti bu otomobil. Yani eski nesilleri de evet iyi yol tutuyordu ama konfor anlamında gerçekten beklentinin altında kalıyordu, özellikle rakip endeksinde. Ama bu son nesil bu konuda da elini çok güçlendirdi. Hem yoldan gelen ses seviyesi, yani yalıtım bakımından işler çok daha iyi bir otomobilde, hem de çukur ve benzeri geçişleri artık Fiesta eski nesillerine nazaran ve sınıfındaki birçok rakibine nazaran kabindekilere daha az hissettiriyor. Çukur ve benzeri geçişlerde süspansiyonlardan kabine çok daha az bir seviyede ses geliyor. Yani bu anlamda hem konfor hem de yol tutuş bakımından son nesil Fiesta gerçekten çok iyi bir iş ortaya koymayı başarabiliyor. Az önce Micra'da da bahsettim ya, şu gösterge tasarımı keşke böyle hani o küçük sınıfın hakkını biraz daha fazla verecek bir tarza sahip olsaydı. Biraz daha böyle dışındaki gibi sürüşe sizi dahil edecek, biraz daha kıpır kıpır bir tasarım beklerdim ben Ford'dan. Aynen eski nesillerinde olduğu gibi. Bu son nesilde biraz daha böyle ağır başlı bir hava gelmiş durumda içeriye Fiesta'da. Peki fiyat anlamında bu ikili nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Micra'nın şu an için işte biz en dolu versiyonunu çekime aldık. En dolu haliyle dolu otomatik şanzımanla alırsanız Micra'yı, Nissan o otomobile 155 bin lira gibi bir fiyat istiyor. 155 bin liralar seyrinde. Ford'un Fiesta'sının 2020 fiyatları henüz belirlenmiş değil ama yani benim hatırladığım kadarıyla Micra'ya yakın seviyelerde. Bu karşılaştırma boyunca saydığım kriterlerden aslında hangisi sizler açısından daha fazla önem arz ediyorsa bence o yönde seçim yapmak mantıklı olacaktır. Çünkü fiyat anlamında da bu ikili arasında çok büyük uçurum olmadığını görüyoruz. Ve benim bu karşılaştırmayla alakalı aktaracağım detaylar bu şekilde arkadaşlar. Benim bahsetmediğim, sizlerin merak ettiği noktalar olabilir. Olursa sorularınızı da alt tarafa bekliyorum. Bu gibi başka konularda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.